Kanalımdan herkese selamlar. Bugün çok pratik bir cips tarifi vermek istiyorum. Hem de fırında yapıyoruz. Yağ sorunumuz da yok. Çıtırtısını dinleyelim. Sizler de duydunuz. Hemen tarife geçelim. Tarifim için yaklaşık 3 adet patates kullanacağım. Bir tanesi küçük boydaydı. Yaklaşık olarak 250-300 gram diyebilirim. Damak zevkinize göre miktarları ayarlayabilirsiniz. Patatesleri soyduktan sonra küpler halinde doğruyorum. Su dolu tenceremin içerisine alıyorum. Bu tarif gerçekten de güzel bir tarif oluyor. Çocuklarınız için sağlıklı atıştırmalık olarak deneyebilirsiniz. Veya davet sofralarınız için de bu tarifi yapabilirsiniz. Görseli de oldukça şık oluyor. Bütün patatesleri doğradıktan sonra su dolu tencerenin içerisine alalım. Su miktarı çok fazla olmasın. Patateslerin üzerine geçecek kadar olması yeterli. Şöyle sizler de gördünüz. Hemen ocağa koyuyorum ve 15 dakika kadar yumuşayana kadar pişirmeye bırakacağım. 15 dakikanın sonunda şöyle bir kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi ezilebilecek bir kıvama gelmiş. Artık ocaktan aldım, süzdürdüm ve cam bir kasenin içerisine aldım. Sıcakken ezmeye başlayabiliriz. Bir çatal yardımıyla veya patates ezici yardımıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyoruz. Damak zevkinize göre de tuz ekleyin lütfen. Ben yaklaşık bir çay kaşığı dolusu kadar ekledim. Karıştırıyorum. Dediğim gibi bu aşamada kontrol edip isterseniz arttırıp azaltabilirsiniz miktarını. Kontrollü olarak eklemenizi tavsiye ediyorum. Ezme işlemine devam ediyoruz. Yağ eriyene kadar ezdim ve kenarda soğumasını bekledim. Daha sonra da bir süzgeç üzerine alacağım. İnce yapılı bir süzgeç kullanırsanız daha güzel olacaktır. Pürenizde pütürlükler kalmasını istemiyoruz. O yüzden bu şekilde incecik bir süzgeçten geçireceğiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde bir spatula yardımıyla bastıra bastıra patatesimi püre haline getireceğim. Bu tarifte meşakkatli gelen tek kısım bu olsa gerek. Ama emin olun gerçekten de güzel bir tarif elde ediyorsunuz. Hem de kızartma işlemi yapmadan neredeyse patates cipsi lezzetinde güzel bir lezzet elde ediyorsunuz. Bu şekilde patatesi püre haline getirdim. Bütün hepsini süzgeçten geçirdim. Şimdi içerisine bir çay kaşığı dolusu kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Kabartma tozu her yere eşit bir şekilde gelsin diye yaklaşık 1 dakika kadar karıştırma işlemine devam etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bir sıkma torbası kullanacağım. Daha doğrusu sıkma pompası kullanacağım. Yıldız uç kullanacağım. Hemen pompamın içerisine patates püremle dolduruyorum. Bir yandan da yağlı kağıt serili bir fırın tepsisinde yanıma aldım. Bu şekilde bir sıkma pompanız yoksa buzdolabı poşeti yardımıyla da sıkabilirsiniz. İçerisine doldurup ucundan ufacık bir parça kesin ve yuvarlaklar halinde patates pürenize şeklini verebilirsiniz. Çok yüksek, çok kalın olacak şekilde değil. Bu şekilde görseldeki gibi şekil verebilirsiniz. Çok yüksek yaparsanız içerisinde yumuşaklıklar kalacaktır. O yüzden biraz ince yapmanızı tavsiye ediyorum. İnce yaptığınızda daha çıtır, cips tadında bir atıştırmalık elde edeceksinizdir. Pompamın içi boşaldıkça patates püresi ilave ediyorum. Tepsime tekrar şekil veriyorum. Bu arada fırını da 180 dereceye ayarladım, açtım. Fırında yapacağız bu tarifimizi. Bir tepsi dolusu atıştırmalığımı hazırladım ve bunu fırına gönderiyorum. Kalanını da yine yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştireceğim. Yağlı kağıdımı daha önceden kullanmıştım. Arkasını çevirdim ve patates pürelerimi aynı şekilde hazırlıyorum. 180 derecelik alt üst ayar önceden ısıtılmış fırında pişirmeye gönderelim.
yaklaşık 45 dakika gibi bir sürede pişmiş oluyor. Gerçekten de lezzetli bir tarif oluyor. Soğuduktan sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Soğuduktan sonra hemen çıtırtısını dinleteyim sizlere. Sizlerin de duyduğu gibi gayet güzel, çıtır bir tarif olmuştu. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Çok kalın yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yoksa çıtır olmayacaktır. Ama yine de güzel bir atıştırmalık elde etmiş olursunuz. Yanında mayonez, ketçapla servis edebilirsiniz. Tarifim bu kadardı. Bu kez sizlere farklı, pratik bir atıştırmalık tarif etmek istedim. Sıvı yağ kullanmadan, kızartmadan hazırlıyoruz. Umarım sizlere de yol gösterici olmuştur. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle de destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.